İtalya'ya bugün geldim ve İtalyancam yok. Küçük bir şehirdeyim ve etrafımdaki insanlar da az İngilizce biliyor, o yüzden iletişim kurmak zor. Ben de kendime 7 gün içinde İtalyanca diyalog kurabilecek seviyeye gelme hedefi koydum. Videonun bu kısmını gerçekten İtalya'ya vardığım gün çekmiştim ve 7 günde dil öğrenmek düşüncesini YouTube'da gördüğüm bir başka videodan almıştım. Öte yandan İtalya'daki ilk haftam boyunca internetim bile olmadığından planı daha uzun bir sürece yaymaktan başka çarem kalmadı. Önce yaşadığım yeri keşfetmem, ulaşım, iletişim işlerini çözmem, epey de bir bürokrasiyle uğraşmam gerekti. Haliyle buranın kültürü, yemeği, ritmi başka. Her şeyden öte epey uzaktayım. Yaklaşık 2 aylığına İtalya'dayım. Bu sürecin ilk bölümünde nasıl İtalyanca öğrendiğimi Türkçe açıklayıp, ikinci bölümünde de videoya İtalyanca devam etmeye çalışacağım. Buraya gelmeden önce İtalyanca çalışmak için elime kalem almadım ama kulağımı mümkün olduğunca dile alıştırmaya çalıştım. Bunun için şarkılar, çocuk prodüksiyonları, daha önceden denediğim şeyler gibi bulduğum İtalyanca dublajlı ne varsa hiçbir şey anlamasam da dinlemeye çalıştım. İtalya'ya gittikten sonra dinlemeye filmlerle, internette bulduğum İtalyanca altyazılı konuşma videolarıyla ve dinleyerek takip edebildiğim çocuk hikayeleriyle devam ettim. Bu son ikisi daha faydalıydı. Linklerini açıklamaya koyacağım. Hazırladığım çalışma planı herkes uygun mu bilmiyorum. Örneğin benim dinleyerek başlayabilmemin sebebi biraz da Fransızca ve İngilizce biliyor olmam. Dolayısıyla bazı kelimeleri çıkarabiliyor olmamdı. Bunun yanında herkesin istediği ülkeye gidemeyeceğinin de farkındayım. Ve diğer aşamalarda da yine kendi öğrenme tarzıma göre bazı şeyler belirledim. Ama yine de belki birilerine fikir verir diye bu videoyu çekiyorum. İtalyanca öğrenmek için ekstra bir para harcamak istemiyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de özellikle klasik öğretim sistemlerinde kelime öğretirken çok fazla işime yaramayacak şeyler öğretiyorlar. Bugün İtalyanca çalışmamın 1. günü. Sadece internette bulduğum kaynaklardan yararlanacağım ve her kaynağın linkini aşağıya bir numara ile birlikte koyacağım. Ben zamirlerden başladım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi bildiğimiz zamirlerin yanında iyilik zamirlerini de öğrendim. Bana, sana gibi kelimelerin karşılıklarına baktım. İkinci olarak artikellere baktım. Daha sonrasında bu artikellerin edatlarla bir araya geldiğinde nasıl formları aldığının bir tablosunu buldum. Ve her edat için bir cümle parçası yazdım. Bundan sonra ise asıl kaynağım olan en çok kullanılan 1000 kelime listesine geldim. Bu listedeki bilmediğim her kelimeyi yazıyorum ve gerekirse bir de cümle içinde görüp cümleyi yazıyorum. Bu aşamada kendi cümlelerimi kuramadığım için Reverso diye bir web sitesi kullanıyorum. Sitede bir yanda aradığım kelimenin geçtiği İtalyanca cümleler, diğer yanda da cümlelerin İngilizce karşılıklarını bulabiliyorum. Peş peşe 1000 kelime öğrenmeye çalışırken işi daha küçük parçalara bölüp 25 dakika sadece işime odaklanıp 5 dakika mümkünse mekan değiştirerek mola veriyorum. Bunu 4 defa tekrarlarsam 15-30 dakika arasında daha büyük bir mola veriyorum. Büyük işleri küçük parçalara bölmek konusunda daha fazla motivasyon isterseniz linklerde bir de TED konuşması var. Tabii bundan daha önemlisi İtalyanlarla geçirebildiğim kadar zaman geçirmeye çalışıyorum. Bir devlet yatakhanesinde kalıyorum ve bütün yemekleri birlikte yiyoruz. Konuşmalarını sürekli dinleyip Google Translate kullanarak da olsa İtalyanca dahil olmaya çalışıyorum. Sayıları yılbaşında tombala oynayarak, küfürleri birinci elden duyarak öğreniyorum. Hangi dil bilgisi kurallarını öğreneceğimi konuşmaya çalışırken ihtiyaç duydukça belirledim. Benim için en gerekliler şimdiki zaman, yakın geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikayesi, geçmiş zamanın hikayesi, gelecek zaman ve emir tümüydü. Sık kullanılan fiilleri, bağlaçları ve kullanışlı cümleleri ayrıca kurcaladım. Şartlı cümlelere baktım, düzensiz fiillere baktım, dönüşlü fiillere baktım. Bir yandan geçici olarak bir üniversitede İngilizce birkaç ders alıyordum. Aslında İtalya'da devlet üniversitelerinde tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümler okumak diğer ülkelere kıyasla çok uygun. Çünkü ücret tamamen maddi durumunuza göre belirleniyor. Birçok İngilizce bölüm var ama isterseniz hazırlık okuyup İtalyanca da eğitim görebiliyorsunuz. Dil sıkıntınız yoksa sınavların da zor olmadığını söyleyebilirim. Yalnız hem başvuru hem de İtalya'da yerleşme sırasındaki bürokrasiyi insanın tek başına halletmesi cidden zor. Ben Pavo Education'dan yardım aldım ve kalacak yer bulmam, oturma izni almam gibi konularda da destekleri oldu. Bu videoya bir indirim kodu koyabilir miyim diye sorduğumda da beni kırmadılar. Danışmanlığa başvurursanız açıklamaya ekrandaki indirim kodunu ekleyebilirsiniz. Okuduğum üniversitede ve yatakhanede tanıştığım İtalyanlarla birkaç konuşma denemesi kaydettim. Ama İtalyanca konuşmaya ikinci bölümde başlıyorum. İkinci videoda bu konuşma denemelerinden başlayarak İtalya'daki 2 ayım üzerine İtalyanca konuşmaya çalışacağım.